Size bu videomda Sultan II. Mustafa'nın hayatını anlatacağım. Sultan II. Mustafa doğum tarihi 6 Şubat 1664 İstanbul, ölüm tarihi 26 Aralık 1703, lakabı Gazi, divan edebiyatındaki adı İkbali, 22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan'dır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır. Avustralya seferleri. II. Mustafa döneminde Avustralya üzerine sultanın katıldığı 3 büyük sefer düzenlenmiştir. Tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti Avustralya ile karada ve Venedik ile deniz ve karada savaş devam etmekteydi. Tahta geçtiğinin 3. günü yapacağı işleri anlatan bir Hattı Humayun yayınladı. Yazısında zevk ve sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir diyordu. Lehistan ve Rusya ile anlaşmazlık çok ciddileşmişti. Sultan II. Mustafa Balkanlar savaş için askeri merkez olan Edirne'de kalarak savaş işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. II. Mustafa 1. Avustralya seferine tahta geçmesinin 5. ayında 30 Haziran 1695'te Edirne'den harekete başladı. Ordu Belgrad'a geldiği zaman o zamana kadar orada ikamet etmekte olan Orta Macar Kurs kralı Tökeli İmre bir şayka ile Tuna Nehri'nin üzerinden İstanbul'a gönderildi. Sonra Avustralya ordusuna karşı Lugos muhaberesini kazandı. Bu nedenle II. Mustafa Gazi unvanını aldı. Sonra II. Mustafa İstanbul'a döndü ve 14 Kasım 1695'te Davutpaşa ordugahına indi ve 4 gün sonra büyük bir alayla İstanbul'a gelip Topkapı Sarayı'na yerleşti. II. Mustafa 2. Avustralya seferi için 8 Nisan 1696'da Davutpaşa ordugahından kurulan Sultan Otağı'na çıktı ve orada ordu ile 22 Nisan 1696'da Macaristan'a doğru yola çıktı. 27 Ağustos 1696'da Osmanlı ordusu Avustralya ordusu ile Temeşvar yakınında Ulaş muhaberesine girişti ve II. Mustafa komutası altındaki Osmanlı ordusu galip geldi. Avustralya ve Macar kaynaklarında bu muhaberenin adı Olasçihin olarak geçer. 26 Ekim 1696'da II. Mustafa ordu ile İstanbul'a geri döndü. II. Mustafa 3. Avustralya seferi için 20 Mayıs 1697'de Edirne'de otağa çıktı. Ancak 11 Eylül 1697'de Savoylu Prens Eugene komutasındaki Avustralya ordusuna karşı yapılan Zenta muhaberesi sonucu Osmanlı Devleti için büyük bir bozgun ve bir facia oldu. Tissa ırmağını geçemeyen Vezir-i Azam Elmas Mehmet Paşa ile 4 divan veziri, birçok eyalet beyi, 30 kadar Yeniçeri ağası, ordunun 30 bin asker ve subayı düşman çemberinde kalıp imha edildi veya Tissa ırmağını geçerken boğuldular. Bu yenilgide Osmanlı Devleti bir anda savunmasız kaldı. Bu arada Venedikliler Mora ve Dalmaçya'ya, Lehistan ise Boğdan'a saldırdı. Aynı dönemde Rusya'nın başına Deli Petro geçmişti. Deli Petro ordusunu modernize etmiş, boğazlardan Akdeniz'e inme ve Karadeniz'e egemen olma çabalarına girişmişti. Rusya 1695'teki saldırılarda başarısız olmuş fakat bir yıl sonra Azak Kalesi'ni ele geçirmişti. 6 Ağustos 1696. Uzun süren savaşlar sonunda Osmanlı Devleti yorgun düşmüştü. Karlofça Anlaşması. Son Avustralya seferindeki Zenta yenilgisi bir facia olmuştu. Yeni sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'nın girişimleriyle özellikle İngiliz hükümetinin elçisi Lord Paget ile Hollanda elçisi Jacob Collier ara girme sonuçlarında Sultan II. Mustafa barışa razı oldu. İmzalanan Karlofça Anlaşması'yla Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Prensliği Avustralya'ya, Ukrayna ve Podolya, Lehistan'a, Mora, Ayamavre, Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı. 26 Ocak 1699. Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi başlamıştır. Ayrıca bir yıl sonra Rusya ile bir anlaşma yapıldı. 14 Temmuz 1700 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Edirne vakası ve Sultan II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi.
Tarih 1703 yılına gelmiş, Osmanlı Devleti'nin kötü gidişine dur denilememişti. Padişah tahta çıktığında söylediklerini unutmuş gibiydi. Zevke ve sefa bana haram olsun dediği halde av partileri düzenliyor, aylarca av peşinde dolaşıyordu. Devlet işlerini sadrazamlara ve eski hocası olan sonradan Şeyhülislam yaptığı Feyzullah Efendi'ye bırakmıştı. Bu durum ordu için hoşsuzluğa yol açmıştı. Sultan II. Mustafa Azak Kırımlarına saldırılmasının ardından İstanbul yerine Edirne'de oturmaya başladı. Mart 1700'den sonra İstanbul'a dönmedi. İstanbul'daki askerler bu duruma isyan edip Edirne'ye üstüne yürüdüler. Sultan II. Mustafa Edirne'de bulunan askerleri teşkilatlandırıp yolları tuturdu ama Edirne ordusunun komutanları dağılıp gidince İstanbul'dan gelen ordu Edirne'ye girdi ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi onlar tarafından öldürüldü. Sultan II. Mustafa tahttan indirildi. Yerine kardeşi Sultan III. Ahmet tahta çıkarıldı. 22 Ağustos 1703. Sultan II. Mustafa tahttan indirildikten sonra fazla yaşamadı ve 29 Aralık 1703'te öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilip Turhan Sultan Türbesi'nde babası Sultan 4. Mehmet'in yanına defnedilmiştir. Sultan II. Mustafa'nın mimari çalışmaları. Sultan II. Mustafa döneminde yapılan mimari çalışmalar şunlardır: Saray Hanebaşı, Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Anadolu Hisarı üzerinde Meşruta Yalısı, Fatih semtinde Millet Kütüphanesi, Erzurum Kurşunlu Camii. Sultan II. Mustafa'nın ailesi. Eşleri: 1. Ali Cenap Kadın, 2. Afife Kadın, 3. Hümeşah Kadın, 4. Saliha Sultan, 5. Şehsuvar Sultan, 6. Hatice Kadın, 7. Hanife Sultan, 8. Hafsa Sultan. Erkek çocukları: 1. Sultan 1. Mahmud, 2. Şehzade Mehmet, 3. Şehzade Selim, 4. Şehzade Murat, 5. Şehzade Ahmet, 6. Sultan 3. Osman, 7. Şehzade Hasan, 8. Şehzade Hüseyin, 9. Şehzade Ahmet. Kız çocukları: 1. Atike Sultan, 2. Büyük Ayşe Sultan, kocaları sırayla Köprülü Numan Paşa, Tezkereci İbrahim Paşa, Hoca Mustafa Paşa. 3. Emine Sultan, hocaları sırayla Çorlulu Ali Paşa, Recep Paşa, Abdullah Paşa. 4. Safiye Sultan, hocaları sırayla Makturzade Ali Paşa, Mirza Mehmet Paşa, Kara Mustafa Paşa, Ebu Bekir Paşa. 5. Büyük Rukiye Sultan, 6. Hatice Sultan, 7. Fatma Sultan, 8. Esma Sultan, 9. Küçük Rukiye Sultan, 10. Ümmü Gülsüm Sultan, 11. Zeynep Sultan, 12. Emetullah Sultan, kocası Sirke Osman Paşa, 13. Küçük Ayşe Sultan. Arkadaşlar, videomu beğenip abone olmayı unutmayın.